Merhabalar, karavan turumuza hoş geldiniz. Sonunda karavan turumuzu çekiyoruz. Karavanımız son halini aldı. Şu anda çok güzel bir yerdeyiz. Şöyle manzarayı gösterebiliriz size. Burada oturuyorduk biraz önce. Ve hemen vakit geçirmeden karavan turumuza başlayalım. Bizim karavanımız Ducato. Otomatik vites, 180 beygirlik bir aracımız var. Gördüğünüz gibi. Henüz herhangi bir renge boyatmadık. Dışından başlayarak hızlıca anlatalım. Burada gördüğünüz gibi sağ taraftan başlayalım. Sağ tarafta bir tane tentemiz var. Dometic marka. Bir tane karavan basamağımız var gördüğünüz gibi. Ayrıca burada bir tane buzdolabı havalandırmamız. Burada elektrik çıkışımız var. 220 volt, 12 volt ve USB. Burada barbekü çıkışımız var. Burada da su girişimiz var. Burada yatak odasının penceresini görüyorsunuz. Sürgülü bir cam yaptık özellikle güvenlik açısından. Burada da oturma odamızın sağ taraftaki pistonlu camını görüyorsunuz. Lastiklerimiz Wrangler, Goodyear'ın lastikleri. Jantları orijinal olarak bıraktık. Ayrıca bu taraftan gelelim. Burada elektrikli gri su çıkışımız var. Elektrikli vanamız var. Burada da manuel vanamız var. İlgili şurada görebilirsiniz. Izgaralı bulduğumuz mazgallarda, uygun mazgallara gri suyumuzu boşaltıyoruz. 2 tane 2x100 200 litrelik gri su depomuz var diyebiliriz. Burada Dometic marka tentemizin ayaklarını isterse yere koymadan bu şekilde buraya da koyabiliyoruz. Ayrıca devam edersek sağ tarafta dış aydınlatmamız var. Aynı zamanda bu yağmurun içeri girmesini de engelliyor. Yağmur çünkü çoğu Ducato'da meşhurdur bu problem. Yağmur maalesef sürgülü kapının içine girebiliyor. Biz bu parça hem ışıklandırma sağlıyor hem de yağmurun içeriye girmesini engelliyor. Burada da güvenlik kameramızın sağ tarafındaki kamerasını görüyorsunuz. Ayrıca burada da yatak odasına kapıyı tıklatanlar için burayı aralayıp kim o demek için penceremiz var. Üstünde de sanel aydınlatmamız var. Şimdi arkaya geçelim. Arkası biraz bizim kalabalık. Şöyle anlatabiliriz. Şöyle güneşten kaçayım. Burada 2 tane arka led aydınlatmamız var görüyorsunuz, offroad aydınlatma. Ondan sonra 3 tane kameramız var. Bir tanesi aracın kendi orijinal kamerası. Geri görüş kamerası. Bir tanesi dikiz aynası için kullandığımız. Normal arabada nasıl dikiz aynasında arkadaki arabaları görürseniz onu görebiliyorsunuz. Ve en yukarıda çıkıntı yapan 30 santimlik çıkıntı yapan yerde hem güvenlik kamerası hem de arkaya yanaşma kamerası olarak kullanıyoruz. Burada bir stepne taşıyıcımız var. Gördüğünüz gibi. İstersek yukarıya çıkışları şöyle merdivenlerden yapabiliyoruz. Şöyle merdiven özelliği olan şeylerimiz de var. Ayrıca buraya bir tane box yaptırdık. Box'ta da böyle bu tip öteberilerimizi koyuyoruz. Mangal, işte gazlı barbekü, tabure gibi. Daha şu anda boş. Çoğu boş olarak duruyor ama bunları en kısa zamanda dolduracağız. Kapatalım. Bu arka taraf böyle. Tuvalet tarafına geçersek de burada açılır pistonlu bir camımız var gördüğünüz gibi. Şu havalandırmak için açık tutuyoruz. Burada solda güvenlik kameramız var. Burada tuvaletimizin havalandırması. Burası dış duş, soğuk sıcak. Kilitli bir dış duşumuz var. Burası mutfak, mutfağın camı. Özlem burada yemek yaparken dışarı izliyor. Burası Still Water girişimiz. Still Water biliyorsunuz şebeke suyu. Dışarıdan su aldığınız zaman hiç depolara uğramadan direkt lavabolara su dağılmış oluyor. Burası da LPG girişimiz. 22 litrelik bir LPG tankımız var. Onu araç altına aldırdık. Araç altında duruyor. Burası da
bizim 220 volt girişimiz. Onun haricinde Charlie var. Bizim buradaki köpeğimiz. Merhaba. Kendini sevdiriyor böyle. Ondan sonra şu anda uykudan uyandı. Burası oturma odamızın camı. Diğer camı, sol taraftaki camı. Ondan sonra ön tarafa doğru geçersek hem burada sol tarafta bir de yine sanelimiz var. Dışı aydınlatmamız var. Sol tarafa da böylece aydınlatmış oluyoruz. Aracın etrafında bayağı bir aydınlatmamız var. Buraya aracın ön tarafına geçersek önde bir tane çamur paletimiz var. Görüyorsunuz takılı vaziyette. Ondan sonra ön güvenlik kameramız var. Ve ön led barımız var ön tarafta. Ayrıca yalnızca ormanlarda ve yaylalarda sis ve kar olduğu zaman açmak için de ön sis farlarımız var. Normalde bunlar bu şekilde kapalı duruyor. Trafik kanunu gereği açmıyoruz. Ama çok gerektiği zamanlarda açacağız. Ayrıca üst tarafta neler var dersek 3 tane 220 wattlık güneş panelimiz var. Toplam 660 watt. Bir tavan sepetimiz var görüyorsunuz. Tavan sepetin üzerine konumlanıyor bunlar. Ayrıca 12 voltluk bir EvaCool klimamız var. 28'e 28 banyo hekimiz var. Bir de 40'a 40 Berhimi'nin fanlı uyku kliması dedikleri pervaneli klimamız var. Ayrıca içeriye girmeden önce şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Burada on-air süspansiyonlarımız var. Duruma göre buradaki körükleri ayarlayarak buradaki mesafeyi artırıp azaltabiliyoruz. Şu anda mesafe az. Gördüğünüz gibi körükleri azalttık. Burada mesafe az. Hatta ön tarafa giderseniz ön tarafta ön yükseltmemiz var. Şu anda ön yükseltmeden dolayı, araziden dolayı burası daha yüksek. Biz arka taraftaki arazi daha yüksek olduğu için körükleri söndürdük. Şu anda içerisi tamamen terazide olmuş oluyor. Yani 5 santime kadar bunu oynayabiliyoruz yukarı aşağı. Arka tarafı indirebiliyoruz ya da kaldırabiliyoruz. 5 santim yaklaşık olarak 5-7 santim civarında. Ön tarafta da kumandası var. Sürücü tarafında ayarlayabiliyoruz. En son yaptığımız geliştirmelerden bir tanesi de aracımıza otomatik kapı taktırdı. Çünkü yokuşlarda öne ya da arkaya doğru olduğu zaman kapıyı açmak kapatmak çok zor oluyordu. Özlem açısından özellikle. Kapatmakta zorlanıyordu. Şimdi tek bu tuşla basıyoruz. Bu şekilde açılıyor. Aynı şekilde şu şekilde tek bu tuşla basarak kapatıyoruz. Bu bayağı güzel bir geliştirme oldu bizim için. Şöyle açtıktan sonra da şurada merdiven basamağımız var. Şu şekilde geriye içeriye de çıkartabiliyoruz. Hadi şimdi içeri geçelim. Oturma odamıza hoş geldiniz. Burası bizim oturma odamız. Hem akşamları hem de sabahları oturuyoruz. Çalışırken oturuyoruz. Bayağı güzel bir alan oldu burası. Koltukları döndürdüğümüz zaman şu şekilde kolçakları indirdiğimizde burası bu şekilde bir oturma odası gibi oluyor. Şurada pufumuz var. Pufumuzun içerisinde bir sürü alet edevatımız var, koyuyoruz. Burayı çevirdiğimiz zaman da şu ayaklarınızı uzattığınız bir alan oluyor. Aynı şekilde burası da bir L koltuk şeklinde görebilirsiniz. Burası da aynı zamanda masayı aşağı indirdiğinizde burası bir yatak da oluyor. Aşağı doğru iniyor bu masa. Ve buranın bir parçası var şu gördüğünüz alanın. Bu parçayı koyduğunuz zaman, minderi de koyduğunuz zaman burası enlemesine yaklaşık 1.50'ye 1.90 bir yatak olmuş oluyor. Burada perdemiz var. Burada da perdelerimiz var. Bazen ön tarafı kapatmak istemediğimiz zaman koltukları çevirmeden konakladığımızda bu perdeleri kapatıyoruz yalnızca. Duruma göre ghost camping yapacaksak ya da stilt camping yapacaksak bunları kapatıyoruz. Yani bir şehir içinde falan konaklayacaksak o zaman bunları kapatmıyoruz. Yalnızca siyahları kapatarak içeride yalnızca uyumak için girmiş oluyoruz. Ya da bu tarzdaki yerlerde ise perdeleri topluyoruz. Rahat yerlerde koltuklarımızı çeviriyoruz. Bunları da kapatıyoruz. Royper perdelerimiz bu arada. Bu şekilde oturmuş oluyoruz. Başka ne anlatabiliriz? Buradaki L koltuğun altında tüm elektrik grubumuz, akülerimiz ve kombi, Ebersper kombimiz var. Bu L koltuğun altı tamamen bunlara gitmiş oluyor. Burada 40'a 40 bahsettiğimiz uyku klimamız var. Hem dışarıya hem içeriye hava üfleyebiliyor.
Berhemi'nin. Ve burada da bir başüstü dolabımız var. Buraya her türlü şeyimizi, fazla montlarımızı, yastık, yorgan gibi daha hafif olan ve buranın şeklini alabilecek şeyleri buraya koyuyoruz. Onun haricinde anlatabileceğimiz burada yangın söndürücülerimiz var şurada. Hem bu tarafta hem de diğer tarafta yangın söndürücülerimizi görebilirsiniz. İki adet yangın söndürücümüz var. Eberspire'in üfleme yeri burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde Eberspire'in sıcak havası buradan geliyor. Burası kontrol panelimiz. Kontrol panelinde buradayken anlatmış olalım. Sol taraf MPPT'mizin kontrolü. Kaç amper basıyor, kaç volt basıyor buradan görüyoruz. Şu anda akümüz full olduğu için 14.2, 14.3 şu anda enerjiyi kesti. Çünkü şu anda akümüz full. İstese doldurabiliriz yani ama akü full olduğu için kesti şu anda. Açsa yazan bizim üfleç dediğimiz kısım. O da birazcık daha yakın alabiliriz onu. Güneş belki engelliyordur. Vantilatör görevi görüyor sol taraftaki. Sağ taraftaki ise Eberspire'ı çalıştırıyor. Sağ taraftakini çalıştırdığınız anda hem sıcak su hem de hava hazır olmuş oluyor. Eğer sıcak hava üfletmek istiyorsanız Atsa'yı çalıştırıyorsunuz. Ve termostat görevi de görüyor, vantilatör görevi de görüyor. Diğer şeylerimize gelirsek de kontrol panelimize gördüğünüz gibi burada tüm üzerinde yazdığı üzere her şeyi buradan kumanda ediyoruz. TV, hidrofor, inverter, dış aydınlatmalar her şey buradan kontrol ediliyor. Sağ tarafta da göstergelerimiz var. İşte üst taraftaki %0 olan yukarıdaki temiz su depomuz, 63 olan ilk gri su depomuz, %100 olan ikinci su depomuz, %58 olan da ikinci gri su depomuz diyebiliriz. Akülerimiz de şu anda 14.3, 14.2. Kablo uzunluğundan dolayı birisi 14.2, birisi 14.1 gösteriyor. Değişiyor şeyden dolayı ama şu andaki akümüz 14.2. Ayrıca buraya askılıklar yaptırdık. Montlarımızı falan şuraya asabiliyoruz. İsterseniz bakabilirsiniz şuradaki askılıklarımıza. Buradan montlarımızı, kıyafetlerimizi özellikle akşamları içeri girdiğimizde dağınıklık yaratmamış oluyor. Hem bu tarafta var hem de burada. Genellikle bu askılığı yolda giderken montumuzu hemen arkaya asmak için kullanıyoruz ama buradaki askılıkları ise gece moduna geçtiğimiz zaman buradan sürgülü kapıdan inip çıkacaksak o zaman gösteriyoruz. Buradan manzara nasıl gözüküyor? Şöyle size göstereyim hemen. Buraya oturduğumuz zaman şöyle bir manzara bizi karşılıyor. Ayrıca sinekliğimizi de kapatabiliyoruz. Sinekliğimizi bir kapatalım hemen. Şöyle sinekliğimiz kapanıyor. Ve sinekliğimiz açılıyor. Sinekliğimizi tekrar açalım. Evet, bu şekilde sinekliğimizi de açıp kapatabiliyoruz. Herhangi bir börtü böcek gelmemesi için, örümcek ya da sinek gelmemesi için. Buradan da masa sandalyemiz bu şekilde gözüküyor. Manzaramız da böyle. Şimdi diğer tarafa geçelim. Mutfağı ben anlatacağım çünkü mutfakta en çok ben vakit geçiriyorum. Şimdi mutfağımızda en temel malzeme olarak burada ikili bir Dometic ocağımız var. Burada yine Dometic marka bir lavabomuz var. Şöyle kapağımız var. Burada bir su sebilimiz var. Bunu biz aşağıda bir bidon koyarak ona bağladık. Marketlerden su aldığımız zaman içine dolduruyoruz ve buradan içme suyumuz hazır olarak akıyor. Burada böyle küçük bir camımız var. Ben burada yemek yaparken bazen camı açıyorum veya manzarayı izliyorum. Buraya kahve makinemizi koyduk. Evde en çok kullandığımız kapsül kahve makinemiz. Bunu her gün neredeyse kullanıyoruz. Daha sonra burada çöp kovamız var. Böyle pratik bir çöp kovası tercih ettik. Haznesi de bayağı büyük. Bu bir günde doluyor aşağı yukarı ya da 2 günde, duruma göre değişiyor. Burada Tedford ocağımız var. Tedford'un en küçük ocağı. 2 tane rafı var. İçinden tepsi çıkmıyor maalesef. Biz bir borcam koyduk şimdilik. Çok fazla yemek yapmadım henüz fakat ısıtma gibi işlemlerde gayet başarılı. Bu aşağıda da bulaşık makinemiz var. Bu da tek raflı. Normal makinelerin yarısı kadar bir bulaşık makinesi. Yani bir günde ya da 2 günde dolduruyoruz ve gayet de güzel yıkıyor programına göre. Bu tarafta da buzdolabımız var. Bu da 140 litre Inderbi marka bir buzdolabı tercih ettik. Buzluğu var. Rafları gayet yeterli, sebzelik var aşağısında. Şu an içi dolu olduğu için göstermiyoruz, bayağı dolu. Gayet yetiyor yani, zaten buzdolabımız bayağı büyük, tercih etmiştik. Burada böyle bir oyuncağımız var.
Bu havlu kağıdımızın düşmemesi için aldığımız bir şey. Böyle havlu kağıdımız yolda giderken düşüyordu. Burada 2 tane Fiamma marka sıvı sabun ve bulaşık deterjanı için bunları buraya koyduk. Çünkü hem tezgahımızda çok fazla yerimiz yok hem de böyle olması çok daha pratik oluyor bizim için. Yine burada prizlerimiz, USB'lerimiz mutfak aletleri için var. Burada daha sonra derece ölçmek için böyle bir şey yaptırdık buraya. Hem dış dereceyi hem iç dereceyi ölçüyor. Hem de nem var mıydı? Nem de var. Böyle güzel bir alet. Dışarının kaç derece olduğunu buradan görebiliyoruz. Bu dolaplar mutfak dolapları olarak kullanıyorum. En çok kullandığım dolaplar. Burada da musluğumuz var. Musluğumuzu özellikle musluk olarak seçtik. Böyle uzuyor. Böyle yıkarken bayağı bana kolaylık sağlıyor. Buradan da mod değiştiriyoruz. İstersek böyle şelale şeklinde, istersek ip şeklinde akıyor ve bulaşık yıkarken bayağı kolaylık sağlıyor. Musluğumuz hem sıcak hem soğuk su geliyor musluğumuzdan. Gayet yeterli bir mutfak benim için. Burada da çamaşır makinemiz var. Bu da mutfak grubuna dahil olmuş oldu burada yer alarak. Makinemiz Einstein marka 3 kiloluk bir çamaşır makinesi. Bayağı eşya yıkayabiliyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 4-5 kere yıkadık neredeyse. Ve gayet güzel yıkıyor. Yani gayet başarılı. Bir karavan için çok çok yeterli. Burası da yatak odamız. Yatağımız böyle. Uzun bir yatak tercih ettik. 2 tane başüstü dolabımız var. Buralarda giysilerimizi koyuyoruz. Yukarıda bir tane klimamız var. Henüz kullanmadık. Yazın kullanacağız. Burada duman dedektörü ve gaz dedektörümüz var. Acil durumlar için bunları taktırdık. Herhangi bir sızıntı olduğunda ötsün diye. Burada televizyonumuz var. İster yatarken izlemek için, istersek böyle döndürebiliyoruz. Oturma grubundan izleyebilmek için. Arkada da okuma ışıklarımız, USB'lerimiz, elektrik prizlerimiz. Bayağı bir sinekliğimiz de var eğer arka kapıları açarsak diye. Buraya da bir kütüphane yaptırdık. Buraya kitaplarımızı koyuyoruz. Böyle güzel bir yatak odamız var. Buraya da bir korniş taktırdık ve perde yaptık. Misafirimiz gelirse burayı böyle kapatabilelim ve mahremiyet sağlayalım diye. Yani gayet güzel oldu, perdemiz de güzel. Tam olarak böyle kapanıyor burası. Böyle yatağın altına sıkıştırıyoruz hatta gerekirse perdeyi. Gayet güzel oluyor. Yine buzdolabının yanında burada bir boy dolabımız var. Bu aşağıdaki dolaplardan birini ayakkabılık olarak kullanıyoruz. Birinde gıda malzemeleri ya da abur cubur tarzı şeyleri koyduk şimdilik. Bu üst tarafta 2'ye bölünmüş durumda. Burada da bir tarafta Okay'ın işte kıyafetleri, giysileri vesaire. Bir tarafta benimkiler var. Yine bayağı bir saklama alanı sağlıyor bize burası. Gayet güzel oldu bence. Ve burada da tuvaletimiz var. Buraya bir ayna yaptırdık ki kendimizi böyle giyindiğimiz zaman böyle görebilelim. Tuvaletimizi açıyoruz. Şu ışığımızı yakalım. Burada havlularımız var. Buraya askı yaptırdık. Banyo yaptığımız zaman kullandığımız havlular. İçeride bir tuvaletimiz var. Biz kompost tuvalet kullanıyoruz. Bunun ayrıntılarını isterseniz size daha sonra anlatabiliriz. Biz gayet memnunuz. Normal tuvaletlere göre, majoratörlü ya da kısa tuvaletlere göre çok daha pratik ve kullanım ömrü çok daha uzun olduğunu düşünüyoruz. Yine tuvaletin üstünde bir saklama dolabımız var. Onun dışında lavabonun üzerinde bir saklama alanımız var. Onun dışında lavabonun altında da bir saklama alanımız var. Lavabomuz da bayağı uzun ve büyük bir lavabo oldu. Yüzümüzü falan rahat rahat yıkayabiliyoruz sabahları. Buraya duş malzemelerimizi koyduk. Bizim duş başlığımız ve el yıkama musluğumuz ayrı. Bunun ayrı olmasını tercih ettik. Böyle çok daha rahat oluyor. Ayrıca 2 tane de perde yaptırdık duş alırken. Hem dışarıya su sızmaması için hem de tuvaletimizin ıslanmaması için. Bir de yukarıda hekimiz var havalandırma için. Hem de penceremiz var. Yani gayet banyomuz geniş oldu. Her işlemimizi rahat rahat yapabiliyoruz. Izgaramız da bu şekilde. Izgarayı banyo yaparken kaldırıyoruz. Daha sonra burada su birikiyor.
Sonradan tekrar yerine koyuyoruz. Böylece ayaklarımız ıslanmamış oluyor tuvaleti kullanmak isteyen kişiler için. Bu yüzden ızgara gerekli bir şey karavanlarda. Ayrıyeten burada da bir prizimiz var. Burada. Ben saç kurutmak için kullanıyorum ya da işte diğer kişisel bakım aletlerini kullanırken kullanıyoruz. Böyle. Bunu da düşündük yani. Banyoda priz şart. Şimdi size elektrik sisteminden bahsedeceğim karavanımızın. Dışarıda da bahsettiğim gibi 3x220 watt toplam 660 watt güneş panelimiz var. 60 amper MPPT'miz var. MPPT sayesinde güneş panellerinden gelen enerjiyi akülerimize dolduruyoruz. Akülerimiz 3x200 amper toplam 600 amper lityum akümüz var. Ayrıca 3000 watt inverter'ımız var. Inverter'ımız sayesinde çamaşır makinemizi, bulaşık makinemizi, saç kurutma makinesini ve Nespresso makinesini çalıştırıyoruz. Şu anda hali yetiyor. Ve aynı anda çalıştırmıyoruz bunları. 40 amperde DC-DC şarj aletimiz var. Bununla da araçla giderken alternatörden enerji beslemiş oluyoruz. Yani güneş olmasa da aracımız ilerlerken ya da rölantide çalışırken saatte 40 amper olmak üzere akülerimizi doldurmaya devam ediyor. Onun haricinde 220 voltla şarj edebilmek için Apex'in elektrozirvenin bir radyatörünü kullanıyoruz. O da 80 amper gücünde. MPPT'miz ve DC-DC'miz Havensys marka. Inverter'ımız elektrozirve. Aynı şekilde radyatörümüz de elektrozirve marka. Onun haricinde transfer switch'imiz var. Transfer switch de 15 amper olmak üzere. Yani transfer switch ne işe yarıyor? Dışarıdan 220 volt taktığınız anda eğer inverter açıksa otomatikman inverter'ı devreden çıkartıyor. Dışarıdaki 220 voltu sizin bu 220 volt prizlere dağıtmış oluyor. Burada açma kapama düğmelerimiz bu şekilde. Işıklarımızı bu şekilde açıp kapatıyoruz. Her başüstü dolabının altında kendi açma kapama düğmesi bulunuyor. Ayrıca tüm başüstü dolabının altında USB-A, USB-C'lerimiz var. Ayrıca 220 volt prizlerimiz var. 220 volt prizlerde de Type-C ve Type-A var. Biz karavandan çalıştığımız için çoğunlukla o yüzden hem 220 volt hem de elektrik sistemine çok önem verdik. Hemen hemen her yerde 220 volt, hemen her yerde çakmak girişi var. Bagajda dahil olmak üzere. Dolayısıyla elektrik sistemimizi en kuvvetli şekilde yapmaya çalıştık. Yani bir camper'a sığabilecek maksimum elektrik sistemi bu. Çünkü tavanda belirli bir yer var. Daha fazla panel koyamıyorsunuz. Aşağıda koltukların altında belirli bir yer var. Daha fazla akü koyamıyorsunuz. Maksimum bir camper'a konulabilecek elektrik sistemini koymaya çalıştık. Çünkü biz off-grid yaşıyoruz ve çoğu zaman karavanda yaşıyoruz. Karavanda olduğumuz için %95, %100 hatta bu aralar karavan yapım aşamalarında yaşadığımız için elektrik sistemini maksimumda tutmaya çalışıyoruz. Su sisteminden bahsedelim birazcık. Su sistemimizde içeride 150 litrelik bir su depomuz var. Aşağıda da 100 litrelik bir yine su depomuz var. Toplam 250 litre temiz su depomuz var. Bunlar birbirine bağlı. İlk önce alttaki doluyor, sonra üstteki doluyor. İkisinde de şamandıra var. Ayrıca 2x100 olmak üzere 200 litrelikte gri su depomuz var. Dışarıda göstermiştim. Bir tanesine elektrikli vana bağlı, bir tanesine manuel vana bağlı ama iki depoda birbirine bağlı olduğu için hangisini açarsanız açın ikisi de tahliye oluyor. İkisini hızlıca tahliye etmek istiyorsak biz ikisini birden açıyoruz. Böylece çok kısa sürede ikisi birden tahliye olmuş oluyor. Elektrik ve su sistemi, ayrıca hidroforumuzda Weil marka. Bir de genleşme tankımız var yarım litrelik Seaflow. Ayrıca tüm hortumlarımız da Weil marka. Bu şekilde. Gaz sisteminden bahsedersek, gaz sistemimizde LPG tankımız var, dıştan doluma ağızlı. 22 litre aracın altında bulunuyor. Tam şasenin altında iki tekerleği bağlayan, yani korunaklı bir yerde, herhangi bir çarpma ihtimali falan yok. Oradan dağılıyor. Toplam 3 yere dağılıyor gazımızda. Bir tanesi barbecue point, diğeri ocak, üçüncüsü de fırın diyebiliriz. Böyle 3 yere gaz dağıtmıyoruz. Ayrıca bunlar kolektörlü. Yatağın altında bir kolektörler var, vanalar var. İstediğimiz vanayı kapatıp açarak gaz akışını kesebiliyoruz. Ayrıca tezgahın altında da alarmımız var. LPG alarmımız var, gaz alarmımız var. Onunla da uyarı veriyor herhangi bir kaçak falan olduğu zaman.
Gaz, elektrik ve su sistemini bu şekilde anlatabiliriz. Umarız karavan turumuzu beğenmişsinizdir. Karavan yaptırmak gerçekten meşakkatli bir iş arkadaşlar, onu söyleyelim. Öyle kolay değil, özellikle sıfırdan aldıysanız. İkinci el almanın da dezavantajları, avantajları var. Sıfırdan yaptırmanın da dezavantajları, avantajları var. Nasıl bir eve taşınırsınız, bir ay eksiği bitmez. Eksiklerle uğraşırsınız ya normal bir eve taşındığınız zaman. Boyası, inşaat temizliği, işte sular tam gelmez, temizlemek zorunda kalırsınız. Perdeleri, kornişi. Aynısı burada da geçerli. Ama bir de burada motor var. Motor bakımını da yapmak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden karavan yapımı çok kolay bir iş değil. Biz de ihtiyaçlarımız doğrultusunda, yaşam tarzımız doğrultusunda 5 yıllık karavan kiralama denemimiz sonucunda bu şekilde bir dizayna karar verdik. Tasarımını biz yaptık. Çoğu teknolojisini, ürününü biz belirledik. Sağ olsun karavan firmaları da, farklı karavan firmaları da bunları da hayata geçirdiler. Farklı karavan firmaları yaptı bu arada. Yalnızca tek bir karavan firması yapmadı, onu söyleyelim. En az 3-4 karavan firmasının eli değmiş oldu bu karavana. O yüzden tek bir isim veremiyoruz. Onun haricinde biz tam zamanlı yaşıyoruz neredeyse, ki tam zamanlı yaşamaya da devam edeceğiz. O yüzden off-grid bir araç bu. Ayrıca bir aydır da içinde yaşıyoruz. Bu karavan turunu çekmek için süre geçirmek istedik ve eksiklerini gidermek istedik. Zaten daha önceki bölümlerde de görmüşsünüzdür. En son bu halini almış oldu. Biz çok memnunuz. Hatta 5 gündür Pisagoy'unda kalıyoruz denemek için, ilk tatilimiz ve karavan turunu burada çekmek istedik. Şimdi sözü Özlem'e veriyorum. Özlem de yaşadığı deneyimlerden biraz bahsetsin. Evet, neredeyse bir ayı geçti karavanda yaşıyoruz. Yani çok zorlanmadık. Eve sadece kıyafet almak için ve mutfak eşyası almak için uğradık. Yani yaptırırken uğraştık birazcık ama sonucu güzel olduğunu düşünüyoruz. En sonunda buraya geldik. Bu güzel manzara eşliğinde size bir karavan turu çekmek istedik. Umarız güzel olmuştur. O zaman tekrar görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı, sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu likelamayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güzel oldu mu? Karavanız güzel oldu mu? Oldu. Ne kadar? Bayağı iyi. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 9,5. Ben de 9,5. Yarım puan her zaman bırakalım. Geliştirme olabilir. Hiçbir zaman her şey mükemmel değildir tabii ki. Manzara da güzelmiş ama baksana. Evet. Manzaramız çok güzel zaten. Yani böyle bir yerde karavan turu çekmek güzel bir şey. Evet, herkese nasip olmaz. O zaman Tekrar güle güle. hadi manzara eşliğinde bir şeyler içelim. Kestik burada. Evet, karavan turumuz bu kadardı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Biz karavanımızı çok sevdik.